Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Diva ile karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 488 numara ipimin renk numarası hanımlar. Ben şöyle 4 numaratta kullanıyorum, 1.60 milim. Bugün gördüğünüz gibi model anlatımı yapmayacağım. Bu anlattığım modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Bugün değişik bir yaka kesimi anlatmayı düşünüyorum hanımlar. Alize Diva şöyle koton türü bir iptir hanımlar. Şimdi şöyle size anlattım hanımlar. Modeli anlattım, parçamın üzerinden anlatacağım size. Burada şimdi şuraya şunu kol altı oyuntusu yapacağım. Burayı kesip burada devam edeceğim. Bizim sağ kol altı oluyor burası. Burada yaparsanız zaten buraya geleceksiniz. Dönüp gelip burada dönüşümüzü sağlarız. Burası bu şekilde kalmış olacak. Şu şekil buraya kadar örerseniz öyle ve buradan dönüşünü sağlarsanız, başa gitmezseniz şöyle oyuntuyu yapmış olacaksınız. Burada da bunu buradan koparacağım ipimi ve buradan devam edeceğim şimdi. Şöyle bir zincir çekiyorum. Trabzanlarımızı yaptık. Kol altı oyuntusunu yapıyoruz. Şöyle ipimi koparıyorum burada hanımlar. İpimi koparttım. Şöyle ters çeviriyoruz. Arka yüzüne geleceğiz. Şöyle bir sıkılaştırma attım. Bakın onlar buradaki üçlü trabzanımız var ya. Trabzanlarımızın tepesine. İlk trabzanımı şöyle tepesine batacağım. Ve burada zincir çekim. 1, 2, 3 zincir çekip ipimi doluyorum. Şöyle trabzanımı yapıyorum. Bir. Zaten şöyle anlatayım size hanımlar. Zincirle beraber 3 tane trabzanımız var burada. Şöyle geride vurmuşum hanımlar. Onu şöyle düzeltmek istiyorum. Şurada değil. 3 zincir. Şu alttaki ipimizi de içinde yürütüyorum ben. Daha temiz bir görüntü olması için hanımlar. Burası bizim devam ettireceğimiz şu kenar. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Şöyle bir tane boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Modelimi örmeye devam ediyorum. Hiç zincir çekmeden 2 kere doluyorum. Bir boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. 2 kere doluyorum. Bir boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Kol altında herhangi bir işlemimiz kalmadı hanımlar. Geldiğimizde burada dönüşümüzü sağlayacağız. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bir boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle 3 tane trabzan. Buradaki trabzanı. Şimdi bu şekilde örmeye devam ediyorum. Ben şimdi yaka kesimi yapmak istemiyorum hanımlar. Size onu anlatayım. Şöyle biraz daha ilerleteceğim. Nasıl diyeyim? Şöyle bir model daha öreceğim. Düz kesim olmadan. Dedim ya, değişik bir kesim yapmak istiyorum bugün. Bunu bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bu modelimi bitireceğim. Bir model bitirim. Geleceğim. Beraber yaka kesimini yapacağız hanımlar. Evet hanımlar, şöyle bu modelimi tamamladım. Şöyle size anlatayım.
Ben bir model yaptım. Siz daha yakanın yukarıda olmasını istiyorsan 2-3 model yaptıktan sonra şimdi yapacağım yaka kesimini de yapabilirsiniz. Daha yukarıda olmasını istiyorsanız ben bir model yaptıktan sonra şöyle size göstermek için şimdi buraya geçip yakamı kesimini yapacağım. Dediğim gibi siz daha yukarıda istiyorsanız 2-3 model sonra o yaka kesimi yapabilirsiniz. Hanımlar, siz bu modelimin video kurulum videosunu izlemediyseniz linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Orayı tıklayarak izleyebilirsiniz ve sonra bu kesimleri izleyebilirsiniz. İpimi doluyorum. Zincirin altından bir trabzan. Trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan, zincirin altından bir trabzan. Trabzanın tepesine trabzan. Bu şekilde bir trabzanın tepesine bir zincirin altından geçiyoruz. Buradaki trabzan sıramızı uygulayacağız. Şöyle zincirin altından girdim, trabzan. Trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan. Bir zincirin altından bir trabzanın tepesine batıyoruz. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Aradaki trabzanların tepesine batıyorum. Trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz hanımlar. Zincirin altından bir trabzan, ara trabzanlarımız var. Tepelerine batıyorum, bir trabzan. Zincirin altından giriyorum, trabzan. Trabzanların tepesine trabzan. Zincirin altından trabzan. Trabzanın tepesine trabzan. Dediğim gibi ben şöyle bir model ördükten sonra yaka kesimini yapacağım. Siz daha yüksek, daha yukarıda olmasını istiyorsanız bu biraz daha spor bir yaka kesimi olacağı için hanımlar, daha yukarıda istiyorsanız daha şöyle 2-3 model daha yapabilirsiniz. O şekilde yaka kesimini yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar, ben burada da şöyle bir zincir çekip ipimi koparacağım. Niye ipimi koparıyorum? Size şöyle şimdi yakamı ipimi burada koparttım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir zincir çekiyorum ve şöyle çeviriyoruz arka yüzüne yine. Modelimizin şöyle arka yüzüne. Burası bizim yaka kesimimiz olacak hanımlar. Şöyle içine aldım. Buradaki trabzanın tepesine 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan. Zincirimizle beraber burada 3 tane trabzanımız olacak hanımlar. 1, 2, 3 zincir. 2 kere doluyorum. Bir boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle hiç zincir çekmeden 2 kere doluyorum. Bir boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Trabzan. Bir boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Trabzan. Bir boş bırakıyorum. 2 kere doluyoruz. 4 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir ipimi bir kere doluyorum. Bir boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Ara trabzanlarımızı örüyoruz.
Burası bizim yaka oyuntumuz olmuş oldu. Burayı da bu şekilde bir yaka yapmak istedim hanımlar. Şuraya isterseniz düğme takarsınız, isterseniz açık bırakırsınız, isterseniz bir kancayla birbirine tutturabilirsiniz. O kesinlikle sizin zevkinize kalmış bir şey. 1, 2, 3 zincir 2 kere doluyorum. Bir boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Bir zincir çekmeden 2 kere doluyorum. Bir zincir boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Ve bu şekilde bir model daha öreceğim hanımlar. Modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle şu sıramı yaptım. 1, 2, 3 zincir ara trabzanlarımızı yaptım. Buradaki trabzanların tepesine sık iğne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Şöyle trabzanlarımın tepesine batıyorum. 1, 2 zincirime de batıyorum. 3. Burası bizim yakamız hanımlar. Yakayı bu şekilde şöyle dediğim gibi burada bu şekilde karşılıklı diğer tarafı da yaparsanız çok güzel bir yaka oluyor. Şöyle 3 zincir ve buradan dönüyoruz. Bir, iki, üç zincir sık iğnelerimin içine batıyorum. Sık iğne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir ipimi bir kere doluyorum. Şöyle ara trabzanlarımızı örüyoruz. 1, 2, 3 zincir sık iğnemin içine batıyorum. Şöyle sık iğne. 4 tane sık iğnemiz var. 4 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi bu şekilde hanımlar artık buraya git gel yapıp öreceğiz, uzatacağız. Şöyle ben bir model bu modelimi bitireyim, bir model daha yapayım. Şöyle bir kendini göstersin. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar, şöyle 2 model daha yaptım. Burası bizim yaka kısmı. Bu da kol altı oyuntusu hanımlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok basit ve kolay bir kesim. Şöyle onu bu şekilde devam edeceksiniz. Dediğim gibi şurayı yaka kısmımız burası. Bu da kol altı. Şöyle 2 tane yan yana gelince diğer tarafı da burası sağ veya sol ol fark etmez hanımlar, hangisini yapmak isterseniz. Şunu zaten belirleyeceğimiz şu sıramız olduğu için şöyle gösterdiğimde burası sağ demiştim, sol tarafımız oluyor. Sağ tarafı da yaptığınız zaman yan yana gelince gerçekten bitince çok güzel spor bir yelek olmuş oluyor hanımlar. Bir yaka. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.